Yaptık mı çorba tam hazır olacak. Bakın dostlar. Wow. İşte çorba budur. Cusmadı mı çorba demektir. Büyüklerimiz böyle yapardı bize. Yağsı tavada kalmasın diye. Dostlar tereyağını aldım almasına da tereyağı Adanalılara hediye etmiş gibi oldum. Yağım Adana'da kaldı. Sen ne yapıyorsun? Ha, tencereyi mi çeviriyorsun? Bakın şimdi ne zamanı? Sevgili dostlar, bugün size harika bir mevsim çorbası yapacağım. Karnabaharlarımızı yıkadım dostlar. Şöyle mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağım bu şekilde. Elimden geldiği kadar küçük doğrayacağım. Siz de öyle doğrarsanız tabii ki de güzel olacak. İşte bu şekilde doğrayacağım. Bakın karnabaharımız var, sarımsağımız var, bezelyemiz var, şehriyelimiz var. Arpa şehriye. Havucumuz var, brokolimiz var, yumurtamız var, unumuz var, yoğurdumuz var. Bunlar da terbiyesi için. Üzerine de yağ yakarken hangi yağı kullanırsak onu size göstereceğim. Şurada da parça tavuklarımız haşlanıyor. İnşallah onu da kullanacağız. Bakın burada da elim yandı dostlar. Acemiliğime denk geldi. Neyse peçeteyle tutayım. Öbür tencerelerin kasapları yakmıyordu ya. Bakın suyumuz güzelce kaynıyor. Hazırlamış olduğumuz bezelyelerimizi döktüm bile ben içine. Şimdi ağzını kapatalım. Bu diğer sebzelerimizi hazırlayana kadar o kaynıyor dursun. Biz de şöyle sebzelerimizi mümkün olduğu kadar küçük küçük doğrayalım. Ve çok güzel bir terbiyeli kış çorbası yapalım. Yani vitamin deposu dostlar. İçen ölmeyen çorba. İçenler ölmüyormuş. Wow. İddialı konuşuyoruz. Vallahi iddialı konuştum Dilekçim. Ben bilmem, ben onun sözünü veremem. İçen de ölecek, içmeyen de ölecek ama Allah hayırlı ölüm versin diyelim. Amin. İyi ölüm versin, güzel ölüm versin. Bakın dostlar, tavuğumuzun altını kapattık. Şimdi bunu içine şöyle güzelce şeyini de döküyorum. Erişte ama da şehriyel. Şimdi Arpa şehriyel. Oradan bir tane şey verirsen. Kaşık mı? Geliyor. Kaşık. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Bakın dostlar, böyle yavaş yavaş kaynatacağız inşallah. Şimdi havuçlarımızı da küp küp doğrayacağım dostlar. Bu şekilde. Çorbamızın malzemesi bol oldu yine maşallah. Şehriyelerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Bezelyemiz pişmeye başladı. Şimdi de sarımsağımızı ve havucumuzu ilave ediyorum. Bunlar sert olduğu için bunları önce koyuyorum ki onlar biraz daha pişsinler. Çünkü havuç da biraz zor pişiyor. Bezelye de şöyle güzel bir pişsinler istiyorum hepsi bir. Biraz volüm. Ses hanımefendi. Allah'ım sesim de çıkmaz oldu. Ben nereye gideyim? Dostlar dişlerim yoktu ya, konuşmaya suskun dura böyle oldum işte. Haftaya çarşamba günü üst dişler gidiyor. Evet, haftaya yani 3 gün sonra yok dişlerim dostlarım. Şöyle bakın, çok güzel rengarenk oldu. Daha öbürleri de girdiğinde bir başka güzel olacak dostlar. Şimdi pişmeye devam etsin bu.
Pişince görüşeceğiz. Çok güzel çorbamız olacak. Bir yoğurdumuzu koyuyorum, bir bardak veya bir kase işte. Bir tane yumurtamızı da koyuyorum. Şöyle bunu güzelce bir çırpalım. Buna dostlar limon koymayı, size limonu söylemeyi unuttuk. Limonsuz çorba olur mu? Olmaz. Hemen getiriyorum. Evet. Bakın dostlar, 4 tane de limon topumuz var. Dostlar, bilmeyenlere söyleyelim. Biz bu limon toplarımızı ne yapıyoruz? Ağaçlarımızdan limonlarımızı topluyoruz, sıkıyoruz. Şeye koyuyoruz. Buz poşetine. Ondan sonra buzluğa koyduğumuzda bir yaz böyle tüketiyoruz. Tekrar yenisi çıkana kadar. Daha da henüz var. Şimdi bunlarla böyle çırptık. Bakın kıvamlı bir hale geldi. Ne dersem anlayın dostlar. Şimdi 2 kaşık unumuzu da koyuyorum ve iyicene karıştırıyorum yine. Ne yapıyorsun anne? Tavuklarımızın etlerini diliyorum. Terbiyesini hazırladım. Haşlamış olduğumuz tavuklarımızı şu şekilde mümkün olduğu kadar şöyle olan etlerinden, çünkü parçaydı bu. Çok et çıkacağını beklemiyorum. Bana suyu lazım. Ama şöyle etlerini de sıyıracağım tabii. Dostlar, ben knorr kullanmayı sevmiyorum. Çorbalarıma, pilavlarıma böyle parça alıyorum ve bu parçaları da böyle ayıklıyorum. Hem etinden kullanıyorum, yararlanıyorum, hem de suyundan. Bakın, ayıklamış olduğumuz etlerimizi içine atıyorum dostlar. Sonra haşlamış olduğumuz tavuk suyumuzu da içine döküyorum. Şimdi bakın, çorbamız pişmeye devam ediyor. Gerçekten mükemmel bir kış çorbası olacak. İçenler ölmeyecek. Bilerek. Bakın dostlar, sebzeleri güzelce pişti. Şimdi brokolileriyle şeylerini koyuyorum. Karnabaharlarını koyuyorum. Bunlar çabuk pişen sebzeler. Onun için bunları birazcık geç koyuyorum. Şöyle yavaş yavaş koyayım. Bir 5 dakika pişti miydi, terbiyesiyle de pişer ve böylece bunlar çok çabuk pişmiş olur. Şimdi buna birazcık daha ne ekleyeceğim? Su ekleyeceğim. Suyu az oldu. Hemen sıcak sudan ilave ediyorum dostlar. Evet, bu kadar yeterli. Çünkü sebzeler piştiğinde birazcık küçülecekler. Ağzını kapatalım, bir 5 dakika daha pişsin. Her şeyini koyduk. Şöyle taşmasın kızım, şöyle yarım koyayım da vallahi taşarsa iş kötü. Şimdi sıra geldi terbiyeyi ılıtmaya. Eğer böyle direkt dökersek kesilir. Ne yapacağız? Bozulur. Sıcak suyuna kesilmemesi için böyle azar azar koya koya iyicene ne yapacağız? Karıştıracağız. Şöyle dıştan elimizi ısıtacak olana kadar. Evet, bu kadar. Şimdilik yeter gibi duruyor bakalım. Şimdi şöyle pişireceğiz. Öncesinden atarsak sebzelerimiz ağır pişer dostlar. Güzelce karıştırdık. Bakın sebzelerimiz de pişti. Tuzunu da attık. Gayet güzel. Şimdi sıra neye geldi? Terbiyesine geldi. Dostlar, kendinize göre azlığını çokluğunu ayarlayabilirsiniz. Terbiyesini de kendi bildiğiniz gibi, ama benim bildiğim böyle. Bakın böyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra böyle ne yapıyorum? Terbiyesini döküyorum. Evet.
Şimdi kesilmemesi için karıştırıyorum. Karıştırmazsak eğer şu anda kesilmedi. Bakın gördünüz mü dostlar? Hiç kesilmedi. Bak hiç gelmiyor. Bakın dostlar, çorbamız çok harika oldu. Gerçekten yenmesi gereken nefis bir kış çorbası oldu. Sebzesiyle, tavuk suyuyla, tavuk etiyle harika. Her evde bulunabilecek malzemelerle yaptık. Tamam. Bana göre kıvamı da güzel dostlar. Kıvamınızı kendinize göre ayarlayın. Yaptık mı çorba tam hazır olacak. Bakın dostlar. Wow. İşte çorba budur. Cusladı mı çorba demektir. Büyüklerimiz böyle yapardı bize. Yağsı tavada kalmasın diye. Dostlar, tereyağını aldım almasına da tereyağı Adanalılara hediye etmiş gibi oldum. Yağım Adana'da kaldı. Sen ne yapıyorsun? Tencereye mi çeviriyorsun? Bakın şimdi ne zamanı? Servis zamanına. Bakın dostlar. Gerçekten böyle taneli ve güzel bir çorbamız oldu. Rengarenk havasıyla, güzelliğiyle. Üf, tam bir şifa kaynağı oldu. Bakın. Dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bizi ararsanız işte biz hep buralardayız. Siz nerelerdesiniz bilmiyorum. Her neredeyseniz lütfen nerede olduğunuzu bana yazın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.